Hayatınızda şöyle bir durup, şimdi ne olacak dediğiniz bir yol ayrımına geldiniz mi hiç? İşte bugün Danimarkalı büyük filozof Søren Kierkegaard'ın başyapıtı Ya Yada'yla tam da bu anların felsefesine dalıyoruz. Ama uyarayım, bu sadece bir kitap değil. Bu seçimlerimizin bizi nasıl yarattığını gösteren acımasız bir ayna. Hani o his var ya, günümüzün o bitmek bilmeyen seçenekleri arasında kaybolmuşluk hissi, bazen derin bir anlamsızlık, bazen de iç kemiren bir can sıkıntısı. Tanıdık geliyor değil mi? İşte Kierkegaard neredeyse 200 yıl önce bizim bu modern ruh halimizin tam da köklerine inmişti. Kierkegaard bize hazır cevaplar, böyle felsefi bir reçete falan sunmuyor, tam tersi. Bize yolda buldum dediği bir sürü kağıt uzatıyor ve bizi dev bir ikilemle baş başa bırakıyor. Bir tarafta anı yaşamanın getirdiği o parlak ama geçici dünya var, diğer taraftaysa bir ömrü tuğla tuğla inşa etmenin getirdiği sorumluluk. Peki, bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Önce Kierkegaard'ın bu sıra dışı felsefi yöntemini bir çözeceğiz. Sonra estetik yaşamın o anlık zevklerine ve tabii ki hüznüne dalacağız. Oradan baştan çıkarıcının zihninin en karanlık köşelerine girecek, ardından varoluşsal can sıkıntısının o dipsiz boşluğuyla yüzleşeceğiz. Sonra rotayı kırıp etik yaşamın o sağlam çağrısını dinleyeceğiz. Ve en sonunda Kierkegaard'ın hepimize sorduğu o büyük, o rahatsız edici soruyla baş başa kalacağız. Tamam, hadi dalalım o zaman. Kierkegaard'un olayı bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatmak değil. Hayır, onun bütün amacı bizi köşeye sıkıştırıp kendi doğrularımızı bulmaya zorlamak. Kierkegaard için felsefe, böyle kütüphanede tozlu raflar arasında yapılacak bir spor değildi, hayatın ta kendisiydi. Bu yüzden bize ders vermiyor, adeta bir sahne kuruyor önümüze. Farklı karakterlerin gözünden birbirinden tamamen farklı hayatları sergiliyor ve sonra sessizce kenara çekilip soruyor, sen ne yapacaksın? Bütün mesele cevabı kendi içimizde, kendi tutkumuzla bulmamız. Ve işte karşımızdaki ilk yol, estetin yaşamı. Anlık zevklerin, keskin bir zekanın, sanatın ve derin bir melankolinin hüküm sürdüğü bir dünya bu. Her şeyin parlak, anlık ve biraz da hüzünlü olduğu bir yer. İşte bu alıntı estetin ruhunu o kadar güzel anlatıyor ki. O acılarından bile bir sanat, bir güzellik damıtan biri. Ama bu estetik parıltının ardında daima saklanan bir hüzün var. Acısını müziğe dönüştürüyor ama acı hep orada. Estet kalabalıklar içinde bile aslında yapayalnızdır. Gerçek bağlardan, sorumluluklardan sanki bir vebaymış gibi kaçar. Onun tek sadık yoldaşı, onu hayatın o sıkıcı gerçekliğinden alıp götüren kendi melankolisidir. Düşünsenize, en yakın arkadaşınız kendi kederiniz. Peki bu yaşam tarzı pratikte neye benziyor? Şöyle düşünün, estet için hayat, sıkıcı olan her şeyden kaçınılan dev bir oyun alanı. Mesele doğru olanı yapmak falan değil, ilginç olanı deneyimlemek. Bu yüzden hiçbir şeye, hiç kimseye tam olarak bağlanmaz, çünkü bağlanmak demek, diğer tüm olasılıkları öldürmek demek. Ve en tuhafı da ne biliyor musunuz? Onun için en değerli şey, yaşanan anın kendisi değil, o anın zihinde kalan böyle cilalanmış, mükemmelleştirilmiş hatırasıdır. Şimdi, estetik yaşamın en uç, en karanlık ve en tehlikeli noktasına geliyoruz. Baştan çıkarma oyununa. Ama bu bir aşk hikayesi değil, bu entelektüel bir fetih günlüğü. Günlüğün yazarı Johannes için aşk bir duygu değil, adeta bir satranç maçı. Asıl heyecan bir ilişki yaşamaktan gelmiyor. Hayır, asıl heyecan birini fethetme sürecini en ince ayrıntısına kadar bir stratejist gibi planlamaktan geliyor. Her adım, her söz, her bakış hepsi hesaplı. Bu adımlar sürecin ne kadar soğuk ve hesaplı olduğunu gösteriyor aslında. Bakın nasıl işliyor. Önce ustaca bir ilgi uyandırıyor, sonra kurbanının zihninde sonsuz bir olasılık evreni yaratıyor, onu yavaş yavaş çevresinden soyutluyor, yalnızlaştırıyor. Sanki tesadüfmüş gibi görünen o mükemmel anı bir mühendis gibi tasarlıyor. Ve tam zafere ulaştığı anda ne yapıyor dersiniz? İlişkiyi değil, sadece o anın hatırasına alıp gidiyor. Çünkü onun için değerli olan gerçeklik değil, anın kendisi, yani zaferin hatırası. Ama bu sürekli yenilik ve heyecan peşinde koşmanın korkunç bir bedeli var. Estetik yaşamın kaçınılmaz sonuyla tanışın. Can sıkıntısı. Ama bildiğimiz türden bir can sıkıntısı değil bu. Kierkegaard'ın bahsettiği can sıkıntısı, hani şöyle bir koltuğa uzanıp yapacak bir şey bulamıyorum demek değil. Bu ruhsal bir çürüme.
varlığın içindeki o derin hiçlik ile yüzleşme anı. Adeta dipsiz bir uçurumun kenarında durup aşağı bakmak gibi. Baş döndürücü, mide bulandırıcı ve dehşet verici. Bu çarpıcı söz, durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor aslında. Estetine Çin sıkıntısı, hayatı boyunca kaçtığı her şeyin, yani anlamsızlığın ve boşluğun, onu sonunda yakaladığı andır. Bu, onun hayat felsefesinin iflas ettiği, maskenin düştüğü andır. Şimdi rotayı 180 derece değiştiriyoruz. Estetik yaşamın o parlak ama çökmüş enkazından çıkıp ikinci seçeneğe, Yargıç Wilhelm'in temsil ettiği etik insanın dünyasına geçiyoruz. Etik yaşam, anlamı anlık zevklerde değil, uzun vadeli taahhütlerde bulur. Yani sorumluluk, devamlılık ve aidiyet üzerine kuruludur. Kişi, yaptığı seçimler ve üstlendiği görevlerle zaman içinde kendini bir heykeltıraş gibi yontar, bir karakter inşa eder. İşte kitabın merkezindeki çatışmanın en net özeti bu tabloda. Bir yanda anın büyüsüne kapılan estetik aşk, diğer yanda sağlam bir evet kararına dayanan etik aşk. Biri fethi hedeflerken diğeri bağlılığı kutsal sayıyor. Biri sonsuz olasılıklar okyanusunda yüzmeyi severken diğeri kendini gerçekliğin toprağına kök salarak var ediyor. Yargıç Wilhelm'in bu harika benzetmesi etik yaşamın felsefesini tek bir cümlede özetliyor aslında. Hani estetler ya, aşkın o altın anları bitti mi her şey biter. İşte etik yaşam tam tersini söyler. Değer paylaşılan bir tarihle, verilen emekle, birlikte aşılan zorluklarla zamanla artar. Gümüşten altına doğru yol alır. Ve işte geldik son bölüme. Kierkegaard'ın bize, yani okuyucuya sunduğu o nihai meydan okumaya. İşte kitabın dehası tam olarak burada yatıyor. Kierkegaard bize parmağını sallayıp, bakın etik yaşam daha iyidir falan demiyor. Asla. Çünkü ona göre asıl değerli olan neyi seçtiğiniz değil, seçme eyleminin kendisidir. Hakikat ancak sizin kişisel ve tutkulu bir kararınızla ortaya çıkabilir. Bu ifade, varoluşsal seçimin omuzlarımıza yüklediği o ağır sorumluluğu ve kaçınılmazlığını yüzümüze çarpıyor. Hiçbir şey seçmemek bile bir seçimdir aslında. Hayat, bizi bu sorumlulukla yüzleşmeye zorlar. Kaçış yok. İşte Kierkegaard'ın bize bıraktığı en güçlü miras bu. Bizi biz yapan şey, doğuştan gelen özelliklerimiz ya da kaderimiz değil, verdiğimiz kararlardır. Hangi yolu seçersek seçelim, önemli olan bir yolu tutkuyla ve kararlılıkla seçmektir. Çünkü ancak o zaman bir benlik inşa etmeye başlarız. Peki ya siz? Hayatınızdaki o büyük yol ayrımı hangisi? Sonsuz olasılıkların ve anlık zevklerin peşindeki o estetik yaşam mı, yoksa anlamı sorumlulukta ve bağlılıkta bulan etik yaşam mı? Kierkegaard'un bu sorusu 2 asır sonra bile hala hepimizin zihninde tam burada yankılanmaya devam ediyor.